Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki üçgen şal modelini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Şöyle iki renk sizlere çalışmak istedim. İki farklı renkte nasıl duruyor diye görmenizi istedim. Şimdi de şöyle yine Alize'nin şal ipiyle öreceğiz. Bu sefer simli bir ip kullanmayacağım. Simsiz bir ipte nasıl duruyor beraber görelim istedim. İkisi de Alize'nin Angora Gold simli ipi arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 1,75 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Şöyle şalların tersini de göstermek istiyorum. Gayet şık ve çok güzel. Şöyle evet. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım ve 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk çektiğim zincire battım. Sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle minicik bir halka oluşturmuş oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle ipimi de arada yürüteceğim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Araya 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 4 tane grup yapacağız arkadaşlar. Trabzan grubu bu ikinci grubumuz. 2 3 4 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan, birden kafam dağıldı kusura bakmayın. 3'er tane yapıyoruz ikili trabzanlarımızı. Üçüncü grubumu yaptım. 2 zincir, sonuncu grubumu yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde ilk sıramı bitirmiş oldum. Bakın 3 tane yuvam olmuş oldu şu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum ve her bitiş ve başlangıçta su taşımızı yapıyoruz. Yani kenarlarımızı. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yaparak kenarımı bitirmiş olacağım. Evet. Bu şekilde. Şimdi burada 3 tane zincirim var. 1 2 3. Tığın başında oluyorum. Hemen ortadaki yuvaya batıp ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Sıranın sonuna geldiğimde hemen sıra sonunda yine köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramız şu şekilde olacak. Daha sonra yine 3 zincirle yükseliyorum. Modelimi çevirdim ve yine kenarla başlıyorum. 1 2 3 2 zincir, tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada 5 zincirim var. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığın başında oluyorum ve yaptığım ikili trabzanın tepesine şöyle ilmeğimi uzatarak 5'li bir fıstık yapıyorum. 2
3, 4 ve 5. Fıstığımı 2 kere de kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Daha sonra yine kenar bölümünü yapıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir, tekrar aynı bölüme batarak 3 tane ikili trabzan. Kenar bölümlerimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Şalımız bitene kadar aynı şekilde ilerleyecek. 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Modelimi çevirdim. Kenarla başlıyorum. Kenarla bitiriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yere batırarak 3 tane ikili trabzan. 5 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen önümdeki zincire şu şekilde sık iğne ile tutturuyorum zincirimi. Burada 8 tane zincirim var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen karşı zincire şu şekilde sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve kenar bölümümü çalışıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir, tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. 3 zincirle yükseliyorum. Modelimi çevirdim. Kenarımı çalışıyorum. 1. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Çok videonun uzamasını istemediğim için biraz farkındayım. Hızlı örüyorum. Ama yavaşlatma imkanımız olduğu için bunu yapıyorum. Eğer çok hızlı geliyorsa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Evet. Bakın buraya geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya hemen önümdeki zincire tutturuyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Burada arkadaşlar kasma yaparsa 5 zincir de çekebilirsiniz. Zincirlerin sayısı hiç önemli değil. Eğer çok bol olursa bir eksik çekebilirsiniz. Eğer kasma yaparsa bir fazla çekebilirsiniz. O yüzden zincirlerin sayısı çok da önemli değil. 2 zincirimi çektim. Tığın başında oluyorum. Hemen bakın. Fıstığın şu tepe kısmına batırıyorum tığımı. Şöyle ilmek uzatıyorum ve uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve hemen araya batıp sık iğne ile kapatıp bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Fıstığın tepesine battım. İlmek uzattım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bakın hemen şöyle araya batıp sık iğne ile kapatıyorum. 6 tane ikili trabzan ve 6 tane pıtırcık yapacağız. Şu uzatarak yapacağız ama ne kadar uzatırsak o kadar güzel görünüyor. Ve pıtırcıklarımı unutmuyorum. 3 oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Şöyle uzatarak 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı yapıyorum. Hep fıstığın tepesine batarak ve ilmekleri uzatarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, ara boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir. Hemen önümdeki zincire şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum ve kenar bölümümü yapıyorum. 2, 3, araya 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kameranın karşısında çok uzatamadım ama fıstığınızı ve şu ikili trabzanları ne kadar uzatırsanız model o kadar kendini gösteriyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Evet. 1, 2, 3 zincir. Modelimi çevirdim. Yine tabii ki köşeyle başlıyorum. 2, 3, 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Şimdi burada bakın şu modelimizi tamamlarken bir yandan da yeni yuvalar oluşturacağız bir üst model için. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Eğer bol gelirse 4 de çekebilirsiniz. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Yani bir tane yuvamı hazırlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın. Şunu saymıyorum. Şöyle hemen şöyle yapalım. Buradan başlayalım. Bakın burayı saymadım. İkincinin beline doluyorum. Şu şekilde. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın beline şu şekilde batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındakinin beline kapattım. Son olarak yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakinin beline doluyorum. Bakın bu şekilde. Sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Baş ve sondaki trabzanları ellemedim. 1, 2, 3, 4.'ünün 4 tane trabzanın beline şu şekilde minik yuvalar yapmış olduğum 3 tane. Bakın. 1, 2, 3 tane yuvam olmuş oldu. Ve burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki zincirli yuvaya ikili trabzan yaparak ikinci modelimin yuvasını, başlangıcını yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar bölümümü yapıyorum. İki zincirim var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yine 3 zincirle yükseldim. Modelimi çevirdim. Kenar bölümümle başlıyorum. İki zincir. 3 tane ikili trabzan. Evet. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum ve önümdeki yuvaya ikili trabzan yaparak burada ikinci modelimizin başlangıcını yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın
Şöyle birinci trabzan değil, bakın birinci değil, ikinci trabzanın beline şu şekilde dolayarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yanındaki trabzanın beline doluyorum. Şu şekilde. Sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki trabzanın beline dolayarak sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Şöyle bakın 3 tane yuva yapmış oldum. Baştaki ve sondaki trabzanlara dokunmadım. Ortadaki 4 trabzana çalıştım. Daha sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığın başını doladım. Önümdeki yuvaya batırıp ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum ve kenar bölümümü yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim ve yine köşeyle başlıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burası arkası oluyor modelimizin. 3 tane yuvamız olmuş oldu. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığın başını doluyorum ve önümdeki trabzanın tepesine beşli bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere de fıstığımı kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ilk bakın burada yaptığımız minik yuvaya batıp sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. İkinci yuvaya battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Pardon, 4 zincir olacak burada. Son yuvaya battım. Sabitledim. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine ikili trabzanın tepesine beşli fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kere de kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve kenar bölümümüzü artık öğrendik. O yüzden ben kenar bölümünü, gidişini ve dönüşünü yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim. Hemen burada tekrar başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Önümdeki boşluğa bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Burada 10 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk sırada 8 tane çekmiştim. Bundan sonraki sıralarda hep 10 tane çekeceğiz. Önümdeki bakın şu boşluğa battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4. Hemen önümdeki boşluğa sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şu boşluğu geçiyorum. Diğer boşluğa sabitliyorum. Şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar bölümümü yapıyorum.
Kenar bölümümü bitirip dönüyorum hemen. Bakın bitiş şu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, şöyle kenarı bitirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa sabitledim. Şu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Modelimi yaparken 2 zincir çekiyorum burada. Tığın başında oluyorum. Fıstığın tepesine battım. Şöyle ilmeği uzatarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen ara boşluğa batırdım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Hep fıstığın tepesine batırarak 6 tane ikili trabzan, 6 tane pıtırcık yapıyoruz. Ve 4 zincir çekiyorum burada. 1 2 3 4 ara boşluğa battım, kapattım. Bu şekilde 6 tane yapalım arkadaşlar. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Dediğim gibi ne kadar uzatabilirsek bu model o kadar güzel kendini gösteriyor bu ikili trabzanlarda. Dördüncüyü yaptım. Beşinci. Ve son olarak altıncıyı yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Burada 4 tane aralara yapıyorum. Sizler yine kendinize göre ayarlarsınız. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın ortada bir tane yuva kaldı. Hemen o yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını doluyorum ve hemen fıstık tepesine şöyle uzatarak yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum ve 6 tane de tabii ki pıtırcık. Bu şekilde 6 tane yapıp dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, 6 tane trabzanımı ve pıtırcığımı bitirdim. Burada 2 tane zincirim var. Önümdeki yuvaya battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığın başını doladım ve kenar bölümümü yapıyorum. Kenar bölümümün sonunu ve başlangıcını yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim ve yine bir üst sırada modellerimizin yine başlangıçlarını yapacağız. Bu sefer 3 tane olacak. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 tane. Her sırada bir tane artacak. Burada 1 2 3 tane zincirim var. Model başlangıçlarını da unutmayalım. 3 zincir çekiyoruz. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada bir altta olduğu gibi yine aynı şekilde birinci trabzan değil, ikinci trabzanın şöyle belinden dolayarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 hemen yanındaki trabzanın beline doladım, sık iğne. 1 2 3 4 hemen yanındakinin beline doluyorum, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 yanındakinin beline dolayarak sık iğne yaptım. Yine bakın 3 tane yuvam olmuş oldu. Burada 1 2 3 4 5 zincirim var. Tığın başını doladım. Bakın buraya da model başlangıcı yapıyorum. Bu sık iğneye battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Birinci değil, ikinci trabzanın beline dolayarak aynı şekilde devam ediyorum. 1 2
3, 4 zincir. Hemen diğerine 1, 2, 3, 4. Diğerine 1, 2, 3, 4 ve diğer trabzanın beline dolayarak sık iğnemi yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir, tığın başını doladım ve hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve kenar bölümünü yapacağım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu modelimizin önü, bu da arkası. Şimdi 3. sıranın başlangıçlarını yapmış olduk. Hemen ben yine kenar bölümümü yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümümü bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Bakın hemen önümdeki ikili trabzan tepesine bir fıstık yapıyorum. Yine beşli bir fıstık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kere de kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kutucuklara ilkine battım. 1, 2, 3, 4 zincir ikinci kutucuğa. 1, 2, 3, 4. Sonuncu kutucuğa batıyorum. Ve yine burada 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle de göstererek yapmak istiyorum. Tığın başını doluyorum. Önümdeki ikili trabzana fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'li bir fıstık yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk kutucuğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. İkinci kutucuğa kapattım. 1, 2, 3, 4. Sonuncu yani üçüncü kutucuğa da sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın başını doluyorum. Sonuncu ikili trabzanıma yine beşli bir fıstık. 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve kenar bölümümü yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Yani bir üst sırada 3 tane modelimiz olacak. Kenarları yapıp dönüyorum. Kenarı bitirdim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Önümdeki boşluğa batırdım. Sık iğne ile sabitledim. Burada hep dediğim gibi 10 zincirim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen nereye bağlıyorduk? Şurada 2 kutucuk var. İlkine battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4. İkinci kutucuğa battım. Bakın bu kutucuklar gitgide kapanıyor. 3 taneydi, 2 oldu. Şimdi 1 oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada hemen şöyle karşıya geçiyorum. Kutucuğa sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önümdeki boşluğa sabitliyorum.
1, 2, 3, 4, 5 ve kenar bölümümü yapıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu sıram bu şekilde olacak. Kenarı bitirip dönüyorum. Kenar bölümümü bitirdim. Burada dediğim gibi ister 4 ister 5 zincir çekebilirsiniz. 2, 3, 4, 5 çekiyorum ben. Önümdeki boşluğa battım. Sabitledim. Burada 2 zincirim var. Ve burada ne yapıyorduk? Tığın başını doluyorum. Ve fıstık tepesine şöyle ilmek uzatarak ikili trabzan 1, 2, 3, 4 zincir hemen araya batırıyorum ve sık iğne ile bir pıtırcık yapıyorum. Bu şekilde 6 tane yapıp dönüyorum. 6 trabzanımı ve 6 pıtırcığımı bitirdim. Burada 4 zincirim var. 1, 2, 3, 4. Hemen şurada tek bıraktığımız kutucuğa battım ve sabitledim. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doluyorum. Hemen fıstık tepesine geldim. Şöyle bakın üstteki zincirle beraber şu şekilde alıyorum. Ve yine buraya aynı şekilde 6 tane ikili trabzan ve 6 tane pıtırcık yapıyorum. 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen önümdeki kutucuğa battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığın başını doluyorum. Bakın fıstığıma geldim tekrar. Fıstığın tam ortasına batırarak yine şöyle uzatarak ilmeğimi 6 tane de buraya ikili trabzan yapıp dönüyorum. 6 tane trabzanımı ve pıtırcığımı yaptım. 2 zincir önümdeki boşluğa battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve kenar bölümümü bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümümü bitirdim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın 3 sıramız bu şekilde oldu. Ben 4. sıranın da şöyle başlangıçlarını göstermek istiyorum. Kafanız karışmaması amaçlı. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burayı biliyoruz zaten. Hemen şöyle tek tek bellerine dolayarak sabitliyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bazı arkadaşların 3. sıradan sonra üçgen modellerde kafası karışabiliyor. O yüzden başlangıçlarını göstermek istedim 4. sıranın da. Evet, bu şekilde. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen sık iğne bölümüne battım ve ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve bakın ikinci trabzandan başlayarak yine zincirlerimi sabitliyorum. Bu şekilde kesmeden göstermek istiyorum burayı da. Biliyorum biraz video uzadı ama yapacak bir şey yok. Çünkü çoğu videomda 3 sıra gösteriyorum. Keşke 4. sırayı da gösterseydiniz diye çok mesaj alıyorum. O yüzden 4. sıranın da şöyle başlangıcını göstermek istedim sizlere. Bakın 3 tane yuvamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sık iğnelere batıyorum burada ortalarda. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine trabzanların bellerine geldik. Yine aynı şekilde yapıyorum. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ve sonuncu trabzanın da beline doluyorum. 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5.
Hemen boşluğa battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve kenar bölümümü yapıyorum. Hemen şöyle kenar bölümünü bitirip sizlere göstermek istiyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle bakın. Bitişimiz de bu şekilde olacak. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakın yuvalarımızı yani bir üstteki modelimizin ilk sıralarını yapmış olduk. Bu sırada 1, 2, 3, 4 tane başlangıç yani ikili trabzan yapmış olduk. İstediğiniz sıra kadar aynı bu şekilde ördünüz. Ondan sonra nasıl bitireceğiz? Bu şekilde bitireceksiniz arkadaşlar. Yine yuva sırasıyla yani ikili trabzan sırasıyla bu şekilde bitiriyoruz. Buradaki aralara da ister sık iğne ister ikili trabzan isterseniz şöyle su taşı kenarı çalışabilirsiniz. Bu şekilde bitirdikten sonra şu kısmı istediğiniz süs çalışmasını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hemen şöyle diğerlerini de getirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Hediyelik, çeyizlik, gelin şalı olarak veya günlük kullanımlarda kullanabileceğinizi zannetmiyorum kıyıp da. Ama kullanabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.